Tüm eller sevinçle doluydu. Yüzlerde bir hız ve kolaylık vardı. Sanki ihanet gibi. Johnson direksiyonda, yüzünde geniş bir gülümsemeyle. Nars ise adanın haritasını inceliyor, gözlerinde bir huzur, elleri önünde kenetlenmiş halde. Hevesle konuşup işaret ediyordu. Kaçışımız o kadar belirgindi, ne kadar muhteşemdi. Boş bir denizde, bu kadar çok güneş batıp doğduktan sonra, sonunda bir toprak parçası. Rahatlamayı daha da artırmak için, kötü niyetli talihlerden biri, kaderin gülümseyen yüzünü çağrıştıran bir imge sundu. Sanki okul çocuğu gibi neşeli, gemimiz yıpranmış olmaz, rüzgar dinmeye başlardı. Ama ben sadece kaygıları paylaşıyordum. Bir korkudan diğerine düşmüştüm. Hedeflenen limana ulaşınca bile kendime güvenemiyordum. Trent'in orada, önümde olduğuna ikna olmaya başlamıştım. Donanıma tırmandım, tahtanın üzerine çıktım ve gözlerimle hevesle taradım, o mercan resifini, köpüklü kırıcıları ve mavi lagünü. İçerideki iki adacık belirginleşmeye başladı. Orta Brooks ve Lower Brooks adası. Rehber onları böyle adlandırmıştı. İki alçak, çalılarla kaplı, yuvarlanan kum şeritleri. Her biri parıldayan plajlara sahip, belki 1 mil ya da 1,5 mil uzunluğunda, doğudan batıya doğru uzanıyor, dar bir kanalla ikiye bölünmüş. Ve bu adaların üzerinde, sayısız kurtçuk gibi, milyonlarca deniz kuşu. Süzülüyor, geviriyorlar, çığlık atıyorlar, çarpışıyorlardı. Beyaz ve siyah. Siyah olanlar açık ara en büyükleri. Kanatların ve ışığın bu girdabı, güneş ışığında sola doğru sallanıyor, sürekli kendi içinde dönerken ara sıra parçalanıp lagün kadar geniş bir alana yayılıyordu. Okuduğum nebüler kasılmalar hakkındaki şeyleri hatırlatır gibiydi. İnce bir toz bulutu resifin ve çevresinin üzerini kaplamıştı, sanki önceki bir patlamanın izleriymiş gibi hayal etmeden edemiyordum. Biraz uzakta, başka bir odak noktası vardı. Sert kırıcı hattının tam yanında, birkaçı yıpranmış yelkenle ve eski İngiltere'yi işaret eden kırmızı bez gibi denizler vuruyor, birlik çöküyor, ana denize ulaşıyordu. Flying Scout. Bu kadar emeğin meyvesi, bu kadar insanın hayatında bir anın izini taşıyan uzun sıparlarıyla, sonunda hareketsiz yatıyordu. Sonsuza kadar, deniz dağılmasının ilk aşamasında, ona doğru, gergin Nora Crane akbaba gibi, rüzgara doğru kıvranıyordu, sanki o kemiklerini koparacak kadar yaklaşmıştı. Ve baktım, başka bir varlık yoktu. Ne insan, ne insan işçiliği. Orada hiçbir Honolulu şuneri yoktu, kalabalık silahlı rakipler. Ateşten duman yükselmiyordu. Trent'in deniz kuşlarından bir yemek yapıyor olduğunu hayal ettim. Zamanında varmıştık gibi görünüyordu. Derin bir nefes aldım. Bu rahatlatıcı kesinliğe varmadan önce bile kırıcılar gemiye yakındı. Baş görevlisi istasyonundaydı, kaptan ise ön taraftaki çapraz ağaçlarda görev yapıyordu. Lagündeki mercan yığınlarının arasından bizi yönlendiriyordu. Her şey bizim lehimizeydi. Işık arkamızda, güneş alçak, rüzgar hala taze ve düzenli, gelgit ise dönüş üzerindeydi. Bir an sonra, köpüklü iki iskele başı arasından yarış hızında geçtik. Baş direğe ip atılmaya başlandı, kaptan endişeli talimatlarını bastırarak bağırdı, şuneri lagünün dağınık tehlikeleri arasında manevra ettirmek için. Ve ilk köpek nöbetinde bir zilde, demirlerimizi bırakmıştık. Middle Brooks adasının kuzeydoğu ucunda, 5 kulaç suda. Yelkenler tutturulmuş ve kapatılmıştı. Tekneler çeşitli malzemeleri boşaltıyordu. Deniz mobilyaları, bir yolculuğun izleri, güverteye yayılıyordu. Bir yakın dövüşün ardından bir yerleşim sahnesi gibiydi. İyi bir 3 çeyrek saatlik çalışma. Ben bu süre boyunca güvertede öfkelenip duruyordum. Sanki şiddetli bir diş ağrısı çekiyordum. Vahşi denizden lagünün nispeten hareketsizliğine geçmek, sinirlerimde tuhaf bir sıkıntı yaratmıştı. Elimde duramıyor, ayakta duramıyordum. Dışarıdaki zorlu deneyimimizden sonra köpek gibi yorgun olan adamların yavaşlığı beni kişisel bir şeymiş gibi rahatsız ediyordu. Ve deniz kuşlarının mantıksız çığlıkları, beni bir ağıt gibi üzüyordu. Nars ve birkaç adamla birlikte tekneye binip sonunda Flying Scout'a doğru yola çıkabilmek büyük bir rahatlama oldu. "Biraz zavallı görünüyor, değil mi?" dedi kaptan, enkazı başıyla işaret ederek. Yaklaşık yarım mil uzaktaydık. Görünüşe göre yatağını sevmedi. Kaptan Trent ise onu pek iyi kullanmamış. "Zencefil verin ona, çocuklar," diye ekledi adamlarına. "Ve bu gece hepiniz kıyı özgürlüğü alabilirsiniz. Kuşları ve kasabayı kırmızıya boyayacaksınız." Hepimiz bu nezakete güldük.
Tekne, lagünün dalgalı yüzünden kayarak hızlandı. Flying Scout, San Francisco'nun iskelelerinin yanında küçük görünürdü belki, ama o günlerce yurt edindiğimiz Nora Creyna'nın 3 katı büyüklüğündeydi. Duvar kenarlarına doğru uzandığımızda, bizi dağ gibi büyüklüğüyle etkiledi. Başını resife uzatmıştı, devasa mavi silindir sürekli yukarı kalkıp çöküyordu. Sağ tarafına ulaşmak için kıçtan geçmemiz gerekiyordu. Dümen sert soldaydı ve efsaneyi okuyabiliyorduk. Diğer tarafta, Kaka yakınında, yarım kulaç kadar bir ip merdiven korkuluğun üzerinden sarkıyordu. Böylece gemiye girdik. İçeride geniş bir gemi bekliyordu bizi. Güverteden yaklaşık 3 feet yüksekte bir kaka, adamlar için küçük bir ön ev ve kadırga, ön direğin hemen arkasında. Evin üzerinde bir tekne, güverteki yataklarda ise daha büyük bir tekne daha. Dışarısı ve içerisi tropikal usulde beyaza boyanmıştı. Direğin rayları, scuttle halkaları, yeşille süslenmiş. Ama o an, ilk adım attığımızda, tüm bunlar sayısız deniz kuşunun dışkısının altında gizliydi. Kuşlar donanım arasında dönüp çığlık atıyordu. Mutfak salonuna baktığımızda, içerisinin acımasızlığı bizi geri itti. Vahşi görünümlü kuşlardı, vahşice gagalı. Bir kısmı siyah ve kartal kadar iriydiler. Çamurun içinde yarı gömülü fıçılar bulduk. Temizlenince içlerinden su fıçıları ve çeyrek dolusu sığır eti çıktı, kolonyal markayla damgalanmış. Şüphesiz Trent ve adamlarının Honolulu'ya açılmadan önce toplayıp bıraktığı şeylerdi bunlar. Güvertede başka dikkat çekici bir şey yoktu, sadece gevşek üst yelken. Donanımla biraz karışmış, orada asılı kalmış, sallanmış. Ve azalan rüzgarda, bükülmüş ip çekilişinde şarkı söylüyordu. Neredeyse hayranlık karışık bir utangaçlıkla, Nars ve ben yoldaşın aşağısına indik. Merdiven kendi kendine döndü ve bizi bölme önüne bıraktı, dış kıyı ikiye bölen bir bölüme. Ön kısım bir tür depo odasıydı. Aşçı için çift yataklı bir bölüm ve ikinci zabitin odası da oradaydı. Nars öyle tahmin etti. Sonraki kısımda, ortada, ana kabin vardı. Kıçtaki kıvrıma doğru uzanan baş şeklinde. İskele tarafında önde açılan bir kiler ve yardımcı için bir kabin. Sancak tarafta ise kaptan yatağı ve su tuvaleti. Bunlara sadece bir bakış attık. Ana kabin bizi tutuyordu. Deniz kuşları dışkılarıyla tavan penceresini kapatmıştı, ortalık karanlıktı. Kötü ve huysuz bir koku vardı. Üstelik yüzlere çarpan yüksek sesli bir sinek sürüsü, durmadan çırpınıyordu. Bu sineklerin Midway resifine nasıl ulaştığına hayret ettim, en az bir gemi onları getirmiş olmalıydı, hem de çok uzun zaman önce. Çünkü sayıları inanılmaz artmıştı. Zeminin bir kısmı karışıklıkla doluydu. Kıyafetler, kitaplar, denizcilik aletleri, her türden süs eşyası, nice denizcinin döndüğünde ani bir acil durum ve uzun bir yolculuğun ardından sandıklardan saçılmış çöpleri gibi. O loş kulübede garip bir his vardı. Kırıcılar neredeyse gök gürültüsüyle titretirken, kuşların çığlıkları her yanı delerken, diğer erkeklerin arzuladığı, değer verdiği ve sıcak bedenlerinde yıpranmış her şey orada dağılıp duruyordu. Eski iç çamaşırları, garip tasarımlı pijamaları, her aşamada paslanmış ördek takımları, yağlı kaplamalar, pilot paltolar, koku şişeleri, nakışlı gömlekler, ponçi peyinden ceketler, denizde gece nöbeti için ya da karadaki otel verandahında giyilecek şeyler. Ve bunların arasında kitaplar, purolar, şık pipolar, bol tütün, anahtarlar, paslı bir tabanca, ucuz meraklıklar. Beners pirinçleri, Çin kavanozları, pamuk kabuklardan tuhaf şişeler, her biri şüphesiz evde birini temsil ediyordu. Belki Hal'da, ki Trent oradan doğmuştu ve gemisi bir vatandaş. Sonra dikkatimizi masaya çevirdik. Masa sanki az önce yemek yenilmiş gibiydi. Sağlam gemi çanakları, yiyecek kalıntıları, bir tencere marmelat, fincanlarda kahve izleri, ekmek, biraz tost ve bir kutu yoğunlaştırılmış süt. Masa örtüsü başlangıçta kırmızıydı. Kaptanın ucunda koyu kahverengiye dönmüştü, görünüşe göre dökülmüş kahve yüzünden. Diğer uçta geri katlanmıştı, çıplak masada kalem ve mürekkep kabı duruyordu. Tabureler oraya buraya dağılmıştı, düzensiz, sanki yemek yeni bitmişti ve adamlar sigara içip sohbet ediyordu. Bir taburenin kırık halde yerde yattığını fark ettim. "Bak, günlüğü yazıyorlardı," dedi Nars, mürekkep şişesini işaret ederek. Her zamanki gibi kestirirken yakalandım. Acaba hiç var mı, günlüğünü güncel tutan bir gemi kaptanı?
O genellikle temiz bir ara için yaklaşık bir ay boyunca doldurulur. Charles Dickens ve seri romanları gibi. Ne sıradan bir limon suyu pisligi, diye küçümseyerek ekledi. Marmelata ve yaşlı adam için tost. İğrenç, dağınık domuzlar. Bu yokluk eleştirisinde beni sarsan bir şey vardı, duygularımı sarsan bir şey. Kaptan Trent'e ya da onun kaybolmuş güruhuna gerçekten hiç sevgim yoktu. Ama bu bir zamanlar yaşanabilir olan kulübenin terk edilmesi ve çürümesi beni derinden etkiledi. İnsanın el sanatının ölümü, insanın kendisinin ölümü gibi hüzünlüydü. Ve istemsiz, mantıksız bir his sardı içimi. Çevremde bir trajedi olduğunu hissediyordum. Bu beni hasta ediyor, dedim. Hadi güverteye çıkalım ve nefes alalım. Kaptan başını salladı. Biraz yalnız, değil mi? Dedi. Ama kod sinyallerini almadan yukarı çıkamam. God left falan bir şey çalıştırmak istiyorum. Bu ada evini aydınlatmak için. Kaptan Trent henüz gelmedi ama yakında uğrayacak ve hücrede bir sinyal görmek onu yukarı kaldıracaktır. Kullanabileceğimiz resmi bir ifade yok mu, diye sordum, hayata çok kapılmıştım. Satıldı, sigortacılara, daha fazla bilgi için C. Pinkerton'a başvurun, Montana Blok, S. F. Peki, diye karşılık verdi Nars, donanma çeyreği komutanlarından birinin bunu bir günde telgraf edip 1 pound tütün aldığını söylemeyeyim. Ama benim kayıt defterimin üzerinde. Kısa ve öz bir şey denemem gerekiyor, KB, acil sinyal. Herkes şaşırsın, ya da LM, acil. Şu anda bulunduğunuz yatak güvenli değil. Ya da ne dersin PQH'ye? Sahiplerime geminin şaşırtıcı şekilde cevap verdiğini söyle. Biraz erken, dedim. Ama Trent'e acı vermek için hesaplanmış gibi görünüyor. PQH benim için. Bayraklar Trent'in kulübesinde, harflerle düzenli bir şekilde saklanıyordu. Nars istediğini seçti ve güverteye geri döndük. Güneş çoktan batmıştı, alacakaranlık yaklaşıyordu. Al, ona dokunma, aptal, diye bağırdı kaptan, adamlardan biri skatıldan su içmeye çalışıyordu. O su çürük. Affedersiniz efendim, diye yanıtladı adam. Tadı oldukça tatlı. Bir bakayım, dedi Nars, kepçeyi alıp dudaklarına götürdü. Evet, sorun yok. Zorunlu çürümüş ve tekrar tatlı gelmiş. Garip, değil mi Bay Dodd? Ama aynısını Cape Horner'da da bilirim. Tonlamasında yüzüne bakmamı sağlayan bir şey vardı. Gemide sağa sola bakıyordu biraz, meraklı bir adam gibi. Ama tüm ifadesi ve duruşu bastırılmış bir heyecana işaret ediyordu. Söylediklerine inanmıyorsun. Kaçtım. Ah, bilmiyorum ne yapıyorum, diye yanıtladı, elini yatıştırırcasına omzuma koydu. Bu şey çok mümkün. Sadece, başka bir şey beni rahatsız ediyor. Ve bununla birlikte elini sallayıp kod bayraklarını verdi, sonra kendisi ana sinyal halatlarına geçti, üstteki rüzgarda hafifçe titreşiyorlardı. 1 dakika sonra, Amerikan renkleri geldi. İngiliz kırmızısını değiştirdi ve PQH ön tarafta dalgalandı. Şimdi, dedi Nars, eski Amerikalı denizcinin işaret parmağıyla, şu el pompalarını çıkar, bakalım lagünde ne kadar su var. Çubuklar eve itildi. Pompanın vahşi gürültüsü yükseldi. Kötü kokan su akıntıları güverteye fışkırıyor, guanoda vadiler açıyordu. Nars korkuluklara yaslanarak izledi. Sürekli bir akış vardı. Sanki onu büyülemişti. Seni rahatsız eden ne? Sordum. Birazdan söyleyeceğim, diye yanıtladı. Ama önce şunu söyleyeyim. Şu tekneleri görüyor musun? Biri evde, ikisi güverte yataklarında. Peki, Trent ellerini kaybettiğinde indirdiği tekne nerede? Sanırım tekrar gemiye çektiler, dedim. Peki, nedenini söylersen, diye karşılık verdi kaptan. O zaman başka biri olmalı, diye önerdim. Ana kapak üzerinde başka biri taşıyor olabilir. Bunu inkar etmem, dedi Nars. Ama onunla ne yapacağını göremiyorum, tabii ki yaşlı adamın ay ışığında akordeon çalması için gece gezintilerine çıkması dışında. Zaten çok da önemli değil, dedim. Ah, sanırım yok, dedi, gözleri skapırların patlamalarına bakıyordu. Peki bu gürültüyü ne kadar sürdüreceğiz, diye sordum. Sadece lagünü pompalıyoruz. Kaptan Trent, onun yere oturduğunu ve tam ileri gittiğini söylemişti. Öyle mi, dedi Nars, belirgin bir kurulukla. Ve neredeyse konuşurken pompalar berbat oldu. Tekrar berbat oldu ve adamlar çubuklarını yere fırlattı. Bak, bunun hakkında ne düşünüyorsun, diye sordu Nars. Şimdi söyleyeceğim, Bay Dodd, diye devam etti, sesini alçaltarak ama korkuluklara karşı rahat tavrından dönmeden. Bu gemi Nora Crane'a kadar sağlam.
Gemiye inmeden önce tahminim vardı. Şimdi ise biliyorum. Bu mümkün değil. Ağladım. Trent hakkında ne düşünüyorsun? Trent'i önemsemiyorum. Yalancı mı, yoksa sadece yaşlı bir eşek mi, bilmiyorum. Ben sadece gerçeği söylüyorum, dedi Nars. Ve sana bir şey daha söyleyeceğim, ben derin su kazalarında bizzat karaya çıktım. Ne demek istediğimi biliyorum. Ve şunu söylüyorum, ilk vurduğunda ve yatmadan önce, 7 ya da 8 saatlik çalışma bu gemiyi kurtarırdı. Ve 2 yıl denize gitmiş her adam bunu bilmek zorunda. Sadece bir ünlem çıkarabildim. Nars uyarı amaçlı parmağını kaldırdı. Bunu onların eline verme, dedi. Ne istersen düşün, ama hiçbir şey söyleme. Etrafıma baktım. Alacakaranlık erken geceye karışıyordu. Uzakta bir ışık Schooner'in konumunu işaret ediyordu. Adamlarımız serbest bırakılmıştı, bellerinde gruplanmış halde duruyorlardı, yüzleri parlayan pipolarıyla aydınlanıyordu. Neden Trent onu kurtarmadı, diye sordu kaptan. Neden Frisco'da bu muazzam paralarla geri almak istedi? Belki onu kendisi Körfez'e götürmüş olabilir mi? Belki o zamana kadar gerçek değerini bilmiyordu, diye önerdim. Keşke şimdi değerini bilseydik, diye haykırdı Nars. Ama seni üzmek istemiyorum. Senin için üzgünüm, Bay Dodd. Bunu söyleyebileceğim en iyi şekilde söyleyeyim. Aşağıya inmek için çok zaman harcamadım ama şimdi buradayım ve bu işi doğru yapmak istiyorum. Sadece zihnini rahatlatmak istiyorum. Benimle sorun çıkarıyorsun. Sesinde güvenilir ve samimi bir şey vardı. Ve kendimi onun eliyle el sıkışırken buldum. O sert, kısa sıkışmada, İngilizce konuşan insanlar arasında çok şey ifade eden türden. Yaparız, yaşlı dostum, dedi. Oldukça iyi arkadaşlar olduk, sen ve ben. Ve beni çalışmada tembel bulamazsın, iş daha az zor olsa da. Şimdi akşam yemeği için kaydıralım. Akşam yemeğinden sonra, denizcinin boş merakıyla karaya çıktık. Güzel bir ay ışığı altında Middlebrooks adasına indik. Düz bir plaj her yandan çevreliyordu adayı. Ortası ise bir çalılıkla doluydu, en yükseği neredeyse 5 feet olan çalılar. İçlerinde deniz kuşları yaşıyordu. Önce bu çalılığa girmeye çalıştık. Ama Trafalgar Meydanı'nı gösteri gününde geçmek daha kolay olurdu. Uyuyan deniz kuşlarının hayalet yuvalarını istila etmek neredeyse imkansızdı. Yuvalar çöktü, yumurtalar patladı ayak altında. Kanatlar yüzümüzde çırpıyordu, gagalar gözlerimizi tehdit ediyordu. Zihinlerimiz çığlık sesiyle doldu ve tüm sürü adaya yayılıp havaya yükseldi. Sanırım sahilde dolaşmak daha iyi, dedi Nars, geri çekilmemizi sağlayarak. Adamlar deniz kuşu yumurtası toplamakla meşguldü, kimse bizi takip etmiyordu. Yolumuz suyun kenarındaki çıtır kumun üzerindeydi. Bir yanda çalılık, diğer yanda lagünün yüzeyi, geniş bir ay ışığı yoluyla çevrili. Ve ötesinde, sırayla karanlık ve parlak, sırayla yüksek ve alçak, dış kırıcıların kıvrımları. Plaj enkaz ve sürüklenme malzemeleriyle doluydu. Birkaç sekoya ve ladin kütüğü, en az 2 alt seviyede eski direkler ve bir Avrupa gemisinin kıç direği. Bunların hepsini ciddi bir dikkatle inceledik, denizin tehlikelerinden ve acı kazalardan söz ettik. Bu ayık yaklaşımda büyük adanın çevresinin bir bölümünü dolaştık. Komşu adacığın güney ucunu yakından görebildik. Batı tarafının tüm uzunluğunda yürüdük, çalılığın gölgesinde. Ve tekrar ay ışığına çıktık, karşı uca ulaştık. Sağımızda, yaklaşık yarım mil mesafede, Schooner demirine hafifçe nefes alır gibi yatıyordu. Sahilin yaklaşık yarım mil aşağısında, hala çalılıkların arasında gizlenen bir noktada, kuşların kaynaması görünüyordu. Adamlar hala doyumsuz denizci hevesiyle yumurta topluyordu. Ve tam önümüzde, kumun küçük bir çukurunda, bir tekne. Yüksek ve kuru, sağa dönük yatıyordu. Nars çalılıkların gölgesine çömeldi. Bu da ne böyle, diye fısıldadı. Trent, dedim, kalbim hızla atıyordu. Silahsız karaya çıkmak tam bir aptallıktı, dedi. Ama nerede durduğumu bilmem lazım. Gölgede yüzü belirgin şekilde beyaz görünüyordu. Sesi güçlü bir heyecanı ele veriyordu. Cebinden teknesinin düdüğünü çıkardı. Gerekirse bir melodi çalarım, dedi kasvetli bir şekilde. Ve düdüğü dişlerinin arasına sokarak ay ışığındaki açık alana doğru ilerledi. Hızlı adımlarla geçtik. Suçlulukla arkamıza bakarak. Bir yaprak bile kıpırdamadı. Tekne, yanına gelince, uzun süredir terk edildiğine dair ikna edici kanıtlar sundu. 18 feet uzunluğunda, küreklerle donatılmış sıradan tip bir balina botudu. Tolepinler yerindeydi.
Göğsün ortasında 2 ya da 3 çeyrek fıçı yatıyordu, biri açılmıştı ve inanılmaz kokan bir haldeydi. İncelemede, bu fıçıların enkazda bulduğumuz dana etiyle aynı Yeni Zelanda markasını taşıdığı ortaya çıktı. "İşte tekne burada," dedim. "İşte senin zorluğun çözüldü." "Hem," dedi. "Sinch'te biraz su vardı." Eğildi ve tadına baktı. "Taze," dedi. "Sadece yağmur suyu. Buna itiraz etmiyor musun?" Sordum. "Hayır," dedi. "Peki, neyin var?" Ağladım. "Düpedüz bir şey," diye döndü. "Bay Dodd, bir balina teknesi, 5 kül torbalık ve bir fıçı kokan domuz eti." "Ya da başka bir deyişle, tüm olayı," diye yorum yaptım. "Buradan bakınca, evet," diye açıkladı. "Ben 4. bir tekneye hiç gerek görmüyordum. Ama bu model tekne, en üst çalışma için kullanılır. Bu sularda yaygın olmadığını söylemiyorum. Kara gibi yaygın, tüccarlar onları sörf teknesi olarak taşır. Ama Flying Scoot mu? Büyük limanlar arasında gidip gelen derin deniz serserisi. Kalküta, Rangoon, Frisco ve Canton Nehri. Hayır, göremiyorum." Konuşurken ikimiz de teknenin güvercin üzerine eğiliyorduk. Kaptan yaya en yakın duruyordu ve arkadaki ip uçlarıyla boş boş oynuyordu. Bir düşünce onu tutsak aldı. İpi el ele çekti, sonuna baktı. Ve bakmaya devam etti. "Bir sorun mu var?" sordum. "Biliyor musunuz, Bay Dodd," dedi tuhaf bir sesle. "Bu ressam kesilmiş mi? Bir denizci her zaman ipin ucunu tutar. Ama bu soğuk çelikle kısa kesilmiş. Bu erkekler için hiç uygun değil," diye ekledi. "Daha doğal bir şekilde düzeltene kadar bekle." "Bunların ne anlama geldiğini tahmin ediyor musun?" sordum. Bir şey söylüyor," dedi. "Demek ki Trent yalancı. Sanırım Flying Scoot hikayesi, pes ettiğinden çok daha manzaralıydı." Yarım saat sonra, balina botu Nora Cranea'nın arkasında bekliyordu. Nars ve ben ranzalarımıza gömüldük. Sessizce, yarı şaşkın, o günün keşiflerini sindiremiyorduk. Yarının güneşi sabah kıyısını henüz temizlememişti. Lagün, adacıklar ve yavaş yavaş çöken kırıcı duvarı, erken gündüzün kızarmış karanlığında belirsizce çiziliyordu. Flying Scoot'un güvertesine tekrar adım attık, Nars, ben, yardımcı, 2 el ve bir düzine parlak, bakire balta. Devasa yapıya karşı savaşa girişmek üzereydik. Sanırım hepimiz keyifli bir nefes aldık. İnsan yıkım içgüdüsü bu kadar derine işlemiş. Bir oyuncağı yıkıp içinde ne olduğuna bakmanın verdiği çocuksu heyecan, belki hepimizin bebeklikten beri bıraktığı bir şey. Ama parçalayacağımız oyuncak derin deniz gemisiydi. Ve arayacağımız hazine, büyük bir servet olabilirdi. Güverteler yıkandı. Ana kapak çıkarıldı. Kahvaltı gelmeden önce bir satın alma planı kuruldu. Enkazdan şüphe duymak içimde o kadar büyümüştü ki, ambara inip pirinçle dolu olduğunu görmek, inanılmaz bir rahatlama oldu. Kahvaltı bitti, Johnson ve adamlar yüke döndü. Nars ile ben ise tavan penceresini kırdık, güverteye bir yelkeni kuruldu ve kabinleri aramaya başladık. İlk iş günümüzü anlatmam beklenmemeli, ne de diğerlerinin ayrıntılarını. Bu ancak birkaç subay ve kısa yazı bilen deneyimli bir sekreter için mümkün olabilirdi. 2 sıradan insan için, geniş balta kullanımına alışık olmayan ve sabırsız bir açgözlülükle tüketilen biri için, tüm bu iş, geriye dönüp bakınca bir çaba kabusuna dönüşüyor. Sıcaklık, acele, şaşkınlık, yüzden ter gibi akan yağmur, sıçanların koşuşturması, boğulan sintinelerin nefes alması, zomplayan kollar ve kırılan baltalar. Sadece keşiflerimizin en iyisini aktarmaya çalışacağım, mantıklı bir düzende, zamansal değil. Ama ikisi neredeyse aynı anda gerçekleşti ve kabinin içini tam olarak anlamadan önce keşfimizi bitirmiştik. Nars ve ben operasyonlara başladık. Tüm kıyafetleri, kişisel eşyaları, tabakları, halıları, bayat yiyecekleri, et kutularını, kısacası ana kabindeki tüm taşınabilir eşyaları çark etrafında kirli bir yığına topladık. Sonra dikkatimizi sağ taraftaki kaptanın kamerasına çevirdik. Battaniyelerden sepet yaparak kitapları, aletleri ve kıyafetleri güvertedeki büyüyen çöp yığınımıza ekledik. Sonra Nars, elleri ve dizleriyle yatağın altını aramaya başladı. Kutu kutu Mania Pro'su çıktı. Bazılarını kırdım, Pro demetlerini kestim. Ama tamamen boşuna. Gizli bir afyon hazinesi yoktu. "Sanırım şimdi penisi elime aldım," diye bağırdı Nars. Döndüğümde, ağır bir demir kutu çıkardığını gördüm. Zincir ve asma kilit ile bölmeye sabitlenmiş. Yüzümde zafer değil, aptalca bir şaşkınlık ifadesi vardı. "Aman George, şimdi aldık."
Ağladım ve onunla el sıkıştım. Ama Nars ne gördü ne kabul etti. Önce içinde ne olduğunu görelim, dedi kuru bir şekilde. Kutuyu yan yatağa koydu ve birkaç balta darbesiyle kilidi kırdı. Yanına atladım. Kapağı çıkardı. Ne beklediğimi anlatamam. Milyonlarca değerinde elmaslar beni memnun edebilirdi belki. Yanaklarım yanıyordu, kalbim patlayacak kadar zonkluyordu. Ve işte, sadece bir tepsi evrak çıktı. Düzgünce bantlanmış ve alışılmış desenli bir çek defteri. Tepsiye doğru atıldım. Ama kaptanın eli üzerime düştü, ağır ve sert. "Şimdi, patron," diye nazikçe bağırdı. "Bu gemi yoluna girdi mi? Yoksa Hollanda işi mi var?" Ve evrakları çözüp gözden geçirdi. Ciddi bir yüzle, sabırla. Ben ve sabırsızlığım görünüşe göre unutulmuştum. Tamamen bitirince, düşünürken birkaç çubuk ıslık çaldı. Kağıtları tekrar katladı, bağladı. Ve ondan sonra, ancak ondan sonra, tepsiye baktı. Balık ipiyle bağlanmış bir puro kutusu ve 4 yağlı tuval torba gördüm. Nars bıçağını çıkardı, ipi kesti ve kutuyu açtı. Yaklaşık yarısı souvenir altın parayla doluydu. "Peki ya çantalar?" diye fısıldadım. Kaptan onları teker teker açtı. Karışık gümüş paraların seli öne fışkırdı ve kutunun paslı tabanında sallandı. Tek kelime etmeden, altınları saymaya başladı. "Bu da ne?" sordum. "Bu geminin parası," diye karşılık verdi, inatla işine devam ederek. "Geminin parası mı?" tekrar ettim. "Yani Trent'in taşıdığı, ticaret yaptığı para mı? Sahiplerin çek defteri mi? Ve bıraktı mı bunları?" "Sanırım öyle," dedi Nars, sert bir şekilde. Ve not alırken, utanarak sessizliğe büründüm. Sanırım 378 sterlin tutuyordu. Bir kısmı 19 poundluk gümüştü. Hepsini tekrar göğüse koyduk. "Peki sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?" sordum. "Bay Dodd," diye yanıtladı, "bu işin tuhaf yüzünü görüyorsunuz ama tamamını değil. Sizi rahatsız eden şey para, beni rahatsız eden ise belgeler. Bir gemi kaptanının sorumluluklarının farkında mısınız? Elindeki tüm nakit, askerlere avans öder, yük alır, geçiş ücretleri toplar, her limanda faturaları artırır. Tüm bunları sahibinin gizli temsilcisi olarak yapar ve dürüstlüğü alınmış belgelerle kanıtlanır. Sana şunu söyleyeyim, bir gemi kaptanı kendi karakterini garanti eden bu banknotları pantolonundan çok daha az unutur. Erkeklerin onları kurtarmak için boğulduğunu biliyorum, kötüler bile. Ama bu bir gemi kaptanının onurudur. Ve işte bu Kaptan Trent. Aceleyle değil, tehdit altında değil, sadece bir İngiliz savaş gemisinde serbest geçişle, hepsini geride bıraktı. Kendimi çok güçlü ifade etmek istemiyorum çünkü gerçekler bana karşı, ama bu imkansız. Kısa süre sonra akşam yemeği geldi. Güvertede, kasvetli bir sessizlik içinde yedik. Her biri kendi kafasında bir çözüm arıyordu. Bu düşüncelere öylesine dalmıştım ki enkaz, lagün, adacık ve sert deniz kuşları, güçlü güneş, hepsi kafamı vurdu. Kaptanın kasvetli yüzü bile bilinç alanından kayboldu. Aklım bir kara tahta üzerinde hipotezler çizip siliyordu. Her birini hafızamdaki görsel kayıtlarla karşılaştırıyordum. Bu gergin zihinsel egzersizde, barda yaşanan sahneyi hatırladım. Yüzleri tek tek inceledim. Ve aniden, Kanaka'nın gözlerine bakıyordum. "Her halükarda şüpheye yer vermeyeceğim bir şey var," diye haykırdım, yemeğimi bırakıp hızla yola koyuldum. Barda Kaptan Trent ile gördüğüm o Kanaka vardı. Gazete onun ve gemi eşyaları Çinli olarak gösterdi. "Odasını aramak istiyorum." "Peki," dedi Nars. "Ben biraz daha dinleneceğim Bay Dodd, kendimi oldukça sarsılmış ve kötü hissediyorum." Geminin 3 arka bölmesini tamamen temizlemiştik. Ana kabin ve yardımcının odası, kaptanın kamerasındaki tüm eşyalar, hepsi çark etrafında yığılıydı. Ama ön kabinde, Nares'in eş ve aşçının yattığını tahmin ettiği ranzalarda, henüz hiçbir şey yapmamıştık. Oraya gittim. Oldukça çıplaktı. Birkaç fotoğraf bölmeye yapıştırılmıştı, biri uygunsuzdu. Tek bir sandık açık duruyordu ve şimdiye kadar bulduğumuz her şey gibi kısmen yivlenmişti. Bir kol dolusu 2 şilinlik roman bana kesinlikle Avrupalılara ait olduğunu kanıtladı. Hiçbir Çinli, en okuryazar Kanaka bile, bir gemi mutfağında böyle romanlar bulundurmazdı. O halde aşçı arka tarafa yanaşmamıştı. Başka yerlere bakmalıydım. Adamlar yuvaları dağıtmış ve kuşları mutfaktan kovmuştu. Artık tartışmasız girebiliyordum. Kapı zaten açıktı, pirinçle bloke edilmişti. Kısmi karanlık, iğrenç bir bayat koku ve yoğun bir sinek bulutu.
Bir yana bırakılmış düzensizlik, kuşların kiraladığı dönemden kalma. Zemin, yıkamadan önceki güverte gibi, pasta pislikle kaplıydı. Duvarın yanında, uzak köşede, bir sandık buldum. Güzel işlenmiş, pirinçle kaplı, kafur ağacından. Hem Çinlilerin hem de denizcilerin en çok kullandığı türden. Pasifik'te yaşayan neredeyse herkesin, dış görünüşünden hiçbir sonuç çıkaramazdım. Ve garip bir şekilde, içi de gizli tutulmuştu. Daha önce bulduğumuz tüm sandıklar açık kalmış, içindekiler dağılmıştı. Aynısını sonradan denizcilerin odasında da gördük. Sadece bu kafur ağacı sandık, tek bir istisna olarak hem kapalı hem de kilitliydi. Baltayla vurdum. Zayıf Çin kilidini kolayca kırdım. Gümrük memuru gibi ellerimi içine daldırdım. Bir süre keten ve pamuk arasında gezindim. Sonra dişlerim ipek hissetti, gizemli birkaç şerit çıkardım, üzerinde Çince karakterler yazıyordu. Ve bu her şeyi çözdü. Bunlar Çinliler arasında popüler bir tür yatak asısıydı. Başka kanıtlar da vardı. Olağanüstü tasarımlı bir gecelik, 3 telli bir Çin kemanı, köklerle ve otlarla dolu ipek bir mendil ve afyon içmek için düzenli bir aparat, bol miktarda ilaçla birlikte. Açıkça görülüyordu. Aşçı bir Çinliydi. Peki o halde Joz Amalu kimdi? Ya sandığı çalmadan önce mi çalmıştı, sahte isim ve adres altında göndermişti? Mümkündü, çünkü böyle bir rüzgarda her şey mümkündü. Ama bu çözüm olarak görüldüğünde, sadece daha derin bataklıklara batırıyordu beni. Neden bu sandık terk edilmiş, ihmal edilmişti, diğerleri karıştırılmış ya da götürülmüşken? Ve Joz, o ikinci sandığın yanına Honolulu için hareket etmişken Watcher'de görev yaparken nasıl gelmişti? Peki sen nasıl gidiyorsun, diye sordu kaptan, onu çöp yığınımızın içinde lüks bir şekilde uzanmış bulduğumda. Vurgu zamir üzerindeydi. Yüzünün rengi yükselmişti. Tonlamasındaki heyecan, bana hemen yalnız olmadığımı ilan etti keşif yapma konusunda. Mutfakta bir Çinli sandığı buldum, dedim. Ve John, eğer John varsa, afyonunu almaya fazla çaba göstermemişti. Nars bunu oldukça sessizce kabul etti. Öyle mi, dedi. Şimdi bunu bir kenara bırak, bu kaybı kabul et. Ve açık avucunu güçlü bir şekilde önüme uzatarak 2 gazete verdi. Onlara donuk bakışlarla baktım. Yeni keşifler için hiç niyetim yoktu. Bak onlara Bay Dodd, diye bağırdı kaptan keskin bir sesle. Bakamıyor musun? Ve başlık boyunca kirli bir başparmağı gezdirdi. Sydney Morning Herald, 26 Kasım, bunu anlamıyor musun, diye yükselen bir enerjiyle bağırdı. Ve bilmiyor musunuz efendim, bu gazete Yeni Güney Galler'de yayımlandıktan 13 gün sonra bu gemi Çin'den çapasını çekiyordu. Sydney Morning Herald 13 günde Hong Kong'a nasıl ulaşır? Trent karaya çıkmadı, buraya gelene kadar gemi konuşmadı. O halde ya burada ya da Hong Kong'da aldı. Sana seçim hakkını veriyorum, oğlum, diye bağırdı ve giysiler arasına çekildi, hayattan yorgun bir adam gibi. Onları nereden buldun? Sordum. O siyah çantada mı? Sanırım öyle, dedi. Bununla dalga geçmene gerek yok. Başka bir şey yok. Sadece bir kurşun kalem ve işlenmiş bir bıçak. Ama çantaya baktım ve iyi ödüllendirildim. Her adam kendi mesleğini yapıyor, kaptan, dedim. Sen bir denizci ve bana bol puan verdin. Ama ben bir sanatçıyım. Ve şunu bildireyim, bu bıçak bir palet bıçağıdır. Kalem ise Winsor ve Newton, üstelik BBB, bir palet bıçağı ve serseri bir seyirde BBB. Bu doğa yasalarına aykırı. Bir köpeği hasta eder, değil mi? Dedi Nars. Evet, diye devam ettim. Ve bir sanatçı tarafından kullanılmış. Nasıl keskinleştirildiğine bak, yazmak için değil. Hiçbir adam bununla yazamaz. Bir sanatçı, doğrudan Sydney'den mi? Nasıl uyuyor bu? Ah, bu yeterince doğal, diye alaycı bir şekilde yanıtladı Nars. Telgraf çektiler, ucuz bu romanı resmetmeye gelsin. Bir süre sessizleştik. Kaptan, dedim sonunda. Bu iş hakkında gizli bir şeyler var. Bana uzun bir deniz hayatı geçirdiğini söyledin. Gemilerde karanlık şeyler görmüş, daha fazlasını duymuş olmalısın. Peki, bu da ne? Sigorta mı? Korsanlık mı? Ne için olabilir ki? Bay Dodd, diye karşılık verdi Nars. Haklısınız, hayatımın büyük kısmını denizde geçirdim. Ve haklısınız, dürüst olmayan bir kaptanın sahiplerini doğru yapmayabileceği birçok yolu bildiğimi sanıyorsunuz. Birçok yol var, ama düşündüğünüzden çok değil. Ve böyle bir şey Trent ile ölümlü bir ilgisi yok. Trent ve tüm bu işin hiçbir şeyle ilgisi yok, temel gerçek bu. Bunun hiçbir anlamı yok.
Hiçbir faydası yok, hikayesi de yok. Bu canavar bir rüya. Ve sen de bu işle ilgili kara adamların o düşüncesiyle kaçıp gitme. Toplum içinde bir oyuncu kadar kamuya açık dolaşan bir gemi yok, röportaj yapılmış, aldatılmış ve her küçük adam tarafından takip edilmiş. Dünyanın limanları, bir kaptanı $1 kadar zekice yapmadıysa hapishaneye atmaya hazır insanlarla dolu. Lloyd her yerde gözetim tutuyor. 3 okyanusun her köşesinde. Sigorta acenteleri, konsoloslar, gümrük memurları, Fikri 150 dedektifin izlediği bir adamı ancak şu şekilde anlayabilirsin. Peki ama denizde, dedim. Beni yoruyorsun, diye karşılık verdi kaptan. Her şey bir limanda yoluna koyulmalı, değil mi? Denizde sonsuza kadar duramazsın. Hayır. Flying Scoot berbat bir iş. Bir anlamı varsa, James G. Blaine'in mühendislik yapacak kadar zekası olmayan kadar karmaşık bir anlam ifade etmek zorunda. Ben daha fazla ezilmeye, keşfe ve olağanüstü bu brigantin kaynaklarının açılmasına oy veriyorum. Daha az genel bir telaşa, diye ekledi, ayağa kalkarken. 10 santlik müze işaretleri kendiliğinden ortaya çıkacak, bizi neşeli tutacak. Günün keşiflerinin sonuna yaklaştığımız anlaşılıyordu. Gün batımına doğru kabinden ayrıldık. Ne daha aydınlanmış, ne de daha şaşırmış. Kabindeki en iyi ganimetleri yanımıza aldık, kitaplar, aletler, kağıtlar, ipekler ve meraklıklar. Battaniyeye sardık. Akşam yemeği bitince masa boşaldı. Johnson sıkıcı bir kribuç maçına daldı kaptanla. Ben battaniyeyi yere serdim ve yanına oturarak ganimetleri incelemeye, değerlendirmeye başladım. Kitaplar önce dikkatimizi çekti. Oldukça kalabalık bir koleksiyondu. Nares'in küçümseyerek dediği gibi, bir limon suyu pistambul makinesi için. İngiliz ticaret denizcisinin her yanke tüccar kaptanına duyduğu bu küçümseme karşılıklı olmadığından doğru sayılabilir. Ve kesinlikle eski kıta denizcisi daha az çalışkan görünüyor. Flying Scoot subaylarına daha fazla kredi vermek gerekir. Hem edebi hem de profesyonel açıdan oldukça büyük bir kütüphane kurmuşlardı. 5 Findlay dünya rehberi vardı. Her zamanki gibi kırık sırtlı. Hepsi düzeltmeler ve eklemelerle işaretlenmiş. Birkaç navigasyon kitabı, bir sinyal kodu ve turuncu kapaklı bir tür amirallık kitabı, Doğu Pasifik Okyanusu Adaları, Cilt 3. Bu baskının en güncel kaynak olduğu ortaya çıktı. Fransız fırkateyni sığlıkları, Harman, Kur, Pearl ve Hermes resifleri, Lijinsky Adası, Ocean Adası ve şu an yattığımız yer. Brooks ya da Midway. Bu pasajlarda sık sık kullanılmış izler vardı. Belles Lettres olarak Macaulay denemeleri ve şilinlik bir Shakespeare, geri kalanlar romandı. Birkaç Miss Braddon. Aurora Floyd tabii ki, her Pasifik adasına kadar nüfuz etmiş. Birçok ucuz dedektif kitabı, Rob Roy, Almanca Auerbach'ın Auf der Höhe ve ödüllü bir ılımlılık hikayesi, posta damgasına bakılırsa Anglo-Hint dolaşımındaki bir kütüphaneden alınmış. Amirallık bize adamımızın güzel bir resmini veriyor, dedi Nars, Midway Adası bölümüne ulaşmıştı. Kasvetliği oldukça hafif çiziyor. Ama yeri bildiği anlaşılıyor. Kaptan, diye haykırdım. Bu konuda başka bir noktaya ulaştınız bu çılgın işte. Bak, diye devam ettim hevesle, cebimden bir şey çıkararak. Jim'den miras kalan Daily Occidental'ın buruşuk bir parçasıydı. Hoyt'un Pasifik rehberi tarafından yanıltıldı mı? Hoyt nerede? Araştıralım, dedi Nars. Bu gemi yolculuğunun amacı için o kitabı giydim. Raftaki yerini aldı, Midway adasına döndü ve metni yüksek sesle okudu. Rapor açıkça belirtiyordu, Pacific Mail Company orada bir depo kurmak üzereydi. Honolulu'ya yakın, hatta zaten bir istasyonları vardı adada. Bu rehber adamlarına bilgi kim veriyor merak ediyorum, diye düşündü Nars. Bundan sonra kimse Trent'i suçlayamaz. Daha doğruca yalanla hiç karşılaşmadım. Başkanlık kampanyasını hatırlatıyor. Hepsi tamam, dedim. Bu senin Hoyt'un ve uzun bir kopya, bir ceza. Ama bilmek istediğim şey şu, Trent'in Hoyt'u nerede? Yanında götürdü, diye güldü Nars. Giderken her şeyi götürdü, faturalar, para ve diğer her şey. Kesinlikle öyle, yoksa Tempest'in dikkatini çekerdi. Mutlu olduğumu düşündüm, diyor adam, hadi Hoyt'u da alalım. Ve aklına gelmedi mi, diye devam ettim, yaratılıştaki tüm Hoyt'lar Trent'i yanıltamazdı. Çünkü elinde o kırmızı amirallık kitabı vardı. Resmi yayın, daha güncel ve Midway adası üzerine çok daha ayrıntılı. Bu bir gerçek, diye bağırdı Nars. Ve bahse girerim Trent ilk boyutu San Francisco Ticaret Kütüphanesi'nden hiç görmemişti.
Görünüşe göre eğer onu buraya bilerek getirmişse, ne demek istiyorum değil mi? Ama bu, fırtına kırıcıyla satışla tutarsız. Sorun da bu iş, herhangi biri 60-70 yüzde için yarım düzine teori üretebilir. Ama her yapıldıklarında, her zaman diğer uçtan iki gevşek uç sarkar. Dikkatimiz sonra gazetelere kaydı. Toplamda önemli miktarda. Bu maddeler arasında Kaptan Trent'in tam bir karakterini bulmayı umuyordum. Ama hayal kırıklığına uğradım. Herkesin düzenli bir adam olduğunu anlayabiliyorduk. Faturaları dosyalanmış ve saklanmış. Neşeli ve eğilimli olduğunu birçok belge ilan ediyordu. Bulduğumuz belgeler, bir istisna dışında, tüccarlardan gelen kuru notlardı. İstisna Hannah Trent tarafından imzalanmıştı. Biraz coşkulu bir borç çağrısıydı. "Ne talihsizlikler yaşadığımı biliyorsun," diye yazıyordu Hannah, ve George'dan ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı. Ev sahibi buraya ilk geldiğimde gerçek bir arkadaş gibi görünüyordu ve onu mükemmel bir hanımefendi olarak düşündüm. Ama o zamandan beri gerçek yüzleriyle ortaya çıktı. Ve istersen bu son çağrı tarafından yumuşatılmamak için ne olacağını düşünemiyorum, ve ardından imza. Bu belgenin yeri ya da tarihi yoktu. Ve bir ses bana, aynı şekilde cevap verilmeden gittiğini söylüyordu. Genel olarak, gemide pek az mektup vardı. Ama bitirmeden önce bir tane bulduk, bir denizcinin sandığında. Birkaç cümlesini aktarmam gerekiyor. Clyde'dan tarihlendirilmişti. "Sevgili oğlum," diye yazıyordu. "Bunu sana anlatmak için, sevgili baban, 12. Ocak, Rabbin huzurunda vefat etti. Senin fotoğrafın ve sevgili David'in fotoğrafını yatağında tuttu, beni yanına oturtmasını söyledi. Hadi bir arada olalım," dedi ve sana tüm kutsamasını verdi. Ah sevgili oğlum, neden sen ve Davi burada değildiniz? Geçiş daha mutlu olurdu. İkinizin de gece boyunca ne güzel olduğunuzu ve cumartesi öğle sonraları eski Kelvinside ile nasıl çalıştığınızı söyledi. "Beni sakinleştir," dedi, ama bugün Şabat günüydü ve onu Kelvin Grove ile yatıştırmak zorunda kaldım. Kemanına baktı, sevgili adam. Onu gördüğünde asla çalmayacak, meğer. "Ey kuzu, eve gel bana, hep şimdi benim yolumda." Geri kalan kısım dini bir tondaydı. Sessiz, geleneksel. Nariz'i bu mektubu okurken gören birini hatırlamıyorum, bu kadar içinden sarsılan birini. Sadece birkaç kelime okudu, sonra onu aşağı attı. Belki bir dakika sonra tekrar eline aldı. Ve bu, 3. kez tekrarlandı. "Dokunaklı, değil mi?" dedim. Tüm cevabı, Nares'in yeminle patlak vermesiydi. Ve bu yarım saat sürdü. Sonra açıkladı, "Sana şunu söyleyeyim, o mektup beni parçaladı. Babam keman çaldı, hepsini akortsuz. Çaldığı şeylerden biri şehitlikti, hatırlıyorum. Benim için hepsi şehitlikti. Tam bir domuz babaydı ve ben tam bir domuz gibi bir oğlumdum. Ama bir şekilde aklıma geldi. O keman cırlamasını yine duymak isterdim." "Doğal," diye ekledi. "Sanırım hepimiz böyle yaratıklarız. Sanırım tüm oğullar öyledir," dedim. "Benim de aynı şeyim var vicdanımda. Bunu el sıkışmayla konuşalım." Ve garip bir şekilde, belki de yeterince, yaptık. Gazeteler arasında oldukça fazla fotoğraf bulduk. Çoğunlukla ya çok şık görünümlü genç kadınlar ya da orta yaşlı kadınlar. Ama bunlardan biri en büyük keşfimiz oldu. "Güzel değiller, değil mi Bay Dodd?" dedi Nars, geçerken. "Kim?" Mekanik olarak kartı alarak sordum. Çeyrek plakalık bir kart. Esnemeyi bastırmaya çalışıyordum, saat ilerlemiş, gün zahmetli geçmiş ve yatmaya çok yorulmuştum. "Trent ve arkadaşları," dedi. "Bu tarihi bir tablo. Onu ışığa tuttum. Merakım en aza düşmüştü. Kaptan Trent'i bir kez görmüştüm ve onu tekrar görmekten hiç zevk almıyordum. Birik güvertesinden çekilmiş bir fotoğraftı, önden alınmış. Hepsi düzgün sıralanmıştı. Eller belde, subaylar kakada. Kartın altında, Rangoon, Birik Flying Scout ve bir tarih yazıyordu. Ve her figürün üstünde ya da altında isim dikkatle not edilmişti. Bakarken içimden bir şok geçti. Uykunun loşluğu ve yorgunluk gözlerimden kalktı. Kanaldaki sis kalktı. Ve şaşırtıcı bir netlikle gördüm. Yabancıların fotoğrafik sunumunu. Kartın üstündeki, J. Trent, usta, ibaresi beni küçük, kalın kaşlı ve dolgun beyaz sakallı bir adama yönlendirdi. Frak ceket ve beyaz pantolon giymişti. Düğme deliğine bir çiçek sıkıştırılmıştı. Sakallı çenesi öne eğilmiş, ağzı sıkı kapalı, alışılmış kararlılıkla. Görünüşünde pek denizci havası yoktu ama bol martinet vardı.
Kuru, hassas bir adam, bazı katı tarikatlarda vaiz gibi görünebilirdi. Her halükarda San Francisco'nun Kaptan Trent'i değildi bu. Erkekler de benim için yeniydi. Aşçı kesinlikle Çinli görünüyordu, karakteristik kıyafetiyle kaka basamaklarında ayrı duruyordu. Ama belki en büyük merakla incelediğim figür, Gaddedal, bir Taşov olarak yazılmıştı. Hiç bakmamıştım bu kişiye, belki de her şeyin ipucu ve kaynağı buydu bu gizemin. Yüz hatlarını bir dedektifin gözüyle taradım. Büyük boyluydu, görünüşte Viking gibi sarışın, saçları başının etrafında uyuklu buklelerle toparlanmış. Ve iki devasa bıyık, garip bir hayvanın dişleri gibi yanaklarından dışarı çıkıyor. Bu güçlü uzantılar ve meydan okuyan duruşuyla yüz ifadesi kusursuz bir uyum içindeydi. Vahşi, kahramanca ve kadınsı bir şeydi bakışları. Duygusal biri olduğunu duymaya ve ağladığını görmeye hazır olduğumu hissettim. Keşfimi bir süre özelde sindirdim. En iyi nasıl, kaptanla paylaşabileceğimi düşündüm. Sonra eskiz defterim aklıma geldi. Ranzamın dibinden çıkardım ve döndüm. San Francisco bar odasında Kaptan Trent ile Flying Scout hayatta kalanlarının eskizini. Nars, dedim. Kaptan Trent'i ilk nasıl gördüğümü anlattım sana. Frisco'daki o salonda. Adamlarıyla nasıl geldiğini, birinin kafeste kanarya taşıyan bir kanaka olduğunu. Ve sonra onu açık artırmada nasıl gördüğümü, korkudan ölmüş, oradaki herkesin de figürlerin ne anlama geldiğine şaşırmasına rağmen. Dedim, işte o adam. Ve eskizi önüne koydum. İşte Frisco'daki Trent ve işte üç eli var. Fotoğrafta bunlardan birini bulun, minnettar olurum. Nars ikisini sessizce karşılaştırdı. Peki, dedi sonunda. Buna biraz rahatlama diyorum. Ufuk açılıyor gibi görünüyor. Belki çift sandık paylaşımından böyle bir şeyi tahmin etmiş olmalıydım. Bir şeyi açıklıyor mu? Sordum. Her şeyi açıklıyor, diye yanıtladı Nars. Ama fırtına kırıcı hariç. Eğer sen de bu insanların enkazın fiyatını nasıl verdiklerini bir kenara bırakabilirsen, her şey patent bulmacası kadar güzel olur. Ve işte bir taş duvara ulaştık. Ama her neyse Bay Dodd, kırmızıda. Ve korsanlık gibi görünüyor, diye ekledim. Kör bir alçak gibi görünüyor, diye bağırdı kaptan. Hayır, kendini kandırıyorsun. Ne senin ne de benim, bu işin adını koyabileceğimiz bir isim var. İlk günlerimde ben, kuşağımın idollerine en çok bağlı erkeklerden biriydim. Çatıların altında yaşayan biri. Uygarlık dediğimiz şeyin martısı. Plastik sanatların batıl inançlı bir taraftarı. Ve restoranların dekoruna tutku duyan biri. O yıllarda bir yoldaşım vardı. Sanatçılarla hareket eden, biraz dışarıdan gelmiş ama ünlü bir adam. Cesaret, diz pantolonu ve kuru ifadeleriyle küçük dünyamıza hakimdi. Fransızların uzun yemeklerine ve büyüyen karınlarına bakarken, bir şekilde onları taklit ettiğimi itiraf etmeliyim. O beni, restoran yüzünden bir yetiştirici olarak etiketledi. Ve inanıyorum ki tehlikeli noktayı fark etmişti. Eğer işler benimle yolunda gitseydi, şimdi öküz gibi şişman ve belki de bir burjuva türüne çok yakın olurdum. Örtük ya da münhasır sanatçı. Bu, Pinkerton'un evcil sözüydü, her sanat okulunun kapısına altın harflerle yazılmayı hak eden, başka bir şey yapmanın sebebini göremiyorum. Sıkıcı insan yaratılmaz, doğası tarafından değil. Ama tek bir işe dalmasının derecesiyle şekillenir. Ve eğer bu hareketsiz, olaysız ve utançsız derecede güvenliyse, o zaman yarısından fazlası egzersiz edilmemiş, gelişmemiş kalacaktır. Geri kalanı ise aşırı beslenmiş, aşırı beyin yapısıyla şişmiş, kapalı odaların sıcaklığıyla bozulmuş. Sık sık hayret etmişimdir bu küstah beyefendilere, insan hayatını tanımlayan ve yargılayan. Neredeyse tüm gerekli unsurlar ve doğal kariyerler hakkında mükemmel bir cehaletle. Kulüplerde ve stüdyolarda yaşayan bu kişiler mükemmel resimler yapabilir, büyüleyici romanlar yazabilirler. Ama yapmamaları gereken bir şey var, insanın kaderine hükmetmek. Çünkü bu, tanımamış oldukları bir şeydir. Kendi hayatları, anın bir dışkılığı. Tarihin değişiminde mahkum, geçip kaybolacak. Sonsuz güneşin altında, yağmur altında, kaba fiziksel çaba içinde yorulmuş insan ise, başından beri neredeyse hiç değişmedi. Keşke tüm bu yazarları ve zamanımın sanatçılarını yanımda götürebilirdim. Gün, ertelenmiş umutla geçiyor. Sıcakta, durmaksızın emekle. Gece ise ağrıyan uzuvlarla, morarmış ellerle ve fiziksel boşluğun minnetkar bir karanlığıyla saklanan bir zihin yorgunluğuyla. Sahne, işimin doğası, sert konuşmalar ve çalışanlarımın yüzleri.
Güvertedeki günün parıltısı, kokan alacakaranlık, okyanus kuşlarının tiz çığlıkları. Her şeyden önce, dünyadan ve dönemin akımından tam bir izolasyon hissi. Başka bir zamanı tutuyordum. Bazı eski dönemler. Yeni gün haberleniyordu sabahın gazetesiyle değil, yalnızca doğan güneşle. Devlet, kiliseler, insanlı imparatorluklar, savaş söylentileri ve sanatların sesleri, hepsi henüz icat edilmeden önceki günlerdeki gibi sessizleşmişti. Bunlardı yeni hayat deneyimimin koşulları. Eğer yapabilseydim, tüm meslektaşlarımı ve çağdaşlarımı çekerdim yanıma. O zaman unuturlardı, dönemin ortodokslarını, tek ve gökyüzünün gözü altındaki maddi amacı. Görevimizin doğası hakkında özet bir fikir vereyim. Güverte gemi malzemesiyle doluydu. Ambar neredeyse pirinçle doluydu. Lazarette çaylar ve ipekler. Bunların hepsi çıkarılmalıydı. Ama bu görevimizin sadece küçük bir kısmıydı. Tutma boyunca bölünmüştü. Bir parça, belki bir zamanlar hassas bir yükün depolandığı yer, astarlanmıştı, dahası inç levhalarla. Her ışın arasında hareketli paneller sintineye yerleştirilmişti. Bunların herhangi biri, kabin duvarları, gövdenin kendisindeki keresteler, saklanmak için bir yer olabilirdi. Bu nedenle ilerlerken geminin iç kısmının büyük bir kısmını yıkmak gerekiyordu. Kalanları ise akciğer hastası için doktor gibi auskult etmek. Herhangi bir kirişten ya da bölmeden düz bir ses gelirse, ya da şüpheli bir ses duyulursa, baltayı kaldırıp oymak, şiddetli ve utanç verici. Enkazdaki kuru çürüme miktarı göz önüne alındığında. Her gece, Flying Squid'un kemiklerine daha derin ilerliyorduk. Daha fazla kiriş kırmızı parçalar halinde oyuldu. Daha fazla tahta soyulup bir kenara fırlatıldı. Her gece bizi hem sondun hem de amacımızdan uzaklaştırıyordu. Bu bitmek bilmeyen hayal kırıklığında cesaretim beni yarı yolda bırakmadı, ama moralim azaldı. Nars'de sessizleşti ve kasvetli. Akşam yemeği bitince bir saat boyunca kulübede otururduk, çoğunlukla konuşmadan. Bazen bir kitabın üzerinde uyuklardım. Nars, Yankee Fiddle denen aletle somurtkan ama yoğun bir şekilde deniz kabukları deliyordu. Bir yabancı bize baksa yabancılaştığımızı düşünürdü. Ama aslında bu sessiz emek dostluğunda yakınlığımız artıyordu. Girişimimizin başlarında, adamlar kaptanın en hafif sözüne hazırdı. Onu sevdiklerini cesaret edemem söylemeye, ama hayranlıkla takdir ettiklerini asla inkar edemem. Ağzından hafif bir iltifat kelimesi, yarım dolardan daha değerliydi benden. Alışkanlık haline gelen eleştiri tavrından biraz uzaklaşsa, gülümseyen bir neşeyle etrafını sarardı. Ve kaptanlık teorisinin, aşırı zorlanmış olsa bile, mantıklı bir zeminde durduğunu düşünürdüm. Ama kaptanın korkusu ve hayranlığı bile bizi yarı yolda bıraktı. Umutsuz, kazançsız bir arayıştan ve uzun emekten yorulmuş adamlardı. Geri çekilmeye ve homurdanmaya başladılar. İntikam onlara geldi bir kez ve homurdanmalar daha da arttı. Her geçen gün günlük işlere devam etmek için daha sert sürüyorduk onları. Her an kötü niyetin bilincinde tutulurduk. En iyi özenle uğraşılsa da, aradığımız nesne gemideki herkes tarafından çok iyi biliniyordu. Bazı bilgilerin yanı sıra tutarsızlıklar da sızdı. Kaptan Trent'in karakteri üzerine adamların tartıştığını duyabiliyordum, Afyon'un nerede saklandığına dair rakip teoriler üzerine. Kendimizi dinliyor gibi hissediyorduk. Öfkelerini teşhis edebilir, Flying Squid'un gizeminden ne kadar haberdar olduklarını değerlendirebilirdim. Böyle neredeyse isyankar konuşmaları dinledikten sonra şanslı bir fikir aklıma geldi. Geceleri ranzamda olgunlaştırdım. Ertesi sabah ilk iş kaptana açtım. Diyelim ki adamlara biraz yukarı çekerim, diye sordum, ödül teklif etsem. Aylık maaşından aldığını düşünüyorsan, bilmiyorum, diye yanıtladı. Ama tüm adamlar senin ve sen yük sorumlususun. Mürettebat arka tarafa çağrıldı. Kaptan böyle tehditkar bir ifadeyle hiç davranmamıştı. Bir suçun ortaya çıkmış olduğu sanılıyor ve şaşırtıcı bir ceza duyurulacak diye bekleniyordu. Bak buraya, siz, diye omzunun üzerinden fırlattı güvertede yürürken. Bay Dodd burada bir ödül sunacak. Enkazda Afyon'a ilk düşen adam için. Yapmanın iki yolu var, ikisi de iyi sanırım. Biri tekme, diğeri havuç. Bay Dodd havuçları deneyecek. Oğullarım, ve burada ilk kez ellerini arkasında tutarak adamlara baktı. Eğer 5 gün içinde Afyon bulunmazsa, bana gelebilirsiniz. Eğlence için bana gelebilirsiniz. Sonra başını mevcut anlatıcıya çevirdi. Ben konuşmaya başladım. İşte önerim, beyler, dedim. $150 koyuyorum.
Eğer bir adam doğrudan ve kendi başına o maddelere ulaşabilirse, 150'nin tamamını alacak. Eğer biri bizi doğru yöne götürebilirse, 125 olacak. Gerisi ise onu gerçekten bulan şanslı kişi için. Pinkerton Stakes diyelim buna, kaptan, diye ekledim gülümseyerek. Hayır, buna büyük kombinasyon süpürmesi diyelim, diye bağırdı Nars. Çünkü ben de gidiyorum. Bakın beyler, bu jackpot'u 2 katına çıkarıyorum, 150 dolar, Amerikan altın parası. Teşekkür ederim, Kaptan Nars, dedim. Çok güzel bitti. Nazikçe niyetlenilmiş, diye karşılık verdi. Teklif boşuna yapılmadı. Adamlar ödülün büyüklüğünü neredeyse fark edemeden, neredeyse yüksek sesle vızıldamaya başlamadan. Çinli aşçı öne çıktı. Zarif jestler ve açıklayıcı gülümsemelerle. Kaptan, diye başladı, 2 yıl Amerikan donanmasına hizmet ettim. 6 yıl posta gemisi görevlisi. Çok zekiyim. Oho, diye bağırdı Nars. Çok zeki misin? Peki neden daha önce söylemedin, evlat? Bence birazdan ödül yapılacak, diye yanıtladı aşçı, gülümseyen bir onurla. Bundan daha adil diyemezsin, diye itiraf etti kaptan. Şimdi ödül sunuldu. Konuşacak mısın? Doğru konuşursan, ödül alırsın. Görüyor musun? Sanırım uzun zaman oldu, diye yanıtladı Çinli. Çok şey gördüm, küçük mat parçaları. Çok fazla küçük mat parçası. 60 ton, hafif mat. Her zaman düşündüm, belki bol afyon, bolca mat parçası. Peki Bay Dodd, bu size nasıl geliyor, diye sordu kaptan. Haklı olabilir, haksız olabilir. Muhtemelen haklı. Değilse, o şey nerede olabilir? Öte yandan yanlışsa, 150 ton iyi pirinci boşuna mahvediyoruz. Bu bir nokta. Tereddüt etmiyorum, dedim. Hadi bunun altına inelim. Pirinç hiçbir şey değil. Bizi ne başarıya ne yıkıma götürür. Bunu bekletirdim, diye karşılık verdi Nars. Tekneyi çağırdık ve yeni görevimize başladık. Ambar neredeyse tamamen boşaltılmıştı. Matlar, 40 kısa ton tutarında, güverteye yığılmıştı. Şimdi geminin beline ve güverte kısmını çevreliyordu. Görevimiz 6000 ayrı matı içten çıkarıp keşfetmekti. Ve bu arada 150 ton değerli yiyeceği mahvetmek. Günün işlerinin koşulları, özünün doğasından daha az tuhaf değildi. Her birimiz, büyük bir bıçakla kendi köşesinden yığına saldırdı. En yakın matı savurdu, elleriyle içine daldı ve pirinci güverteye döktü. Pirinç yığıldı, taştı, ezildi, sonunda skapırlardan döküldü ve ara sıra havalandırma deliklerinden fışkırdı. Ve deniz kuşları, sayısız ve şaşırtıcı bir küstahlıkla içeri akın etti. Bu kadar yiyecek onları şaşırttı. Tiz dilleriyle bizi sağır ettiler, aramıza girdiler, yüzümüze çarptılar, parmaklarımızın arasındaki taneyi kaptılar. Adamlar, elleri bu saldırılardan kanayarak, vahşice karşılık verdiler. Bıçaklarını kuşlara sapladılar, kanlı bir şekilde çıktı. Ve tekrar pirince döndüler. Ayaklarının arasında mücadele eden, can çekişen hayranlık verici yaratıkları umursamadan. Tek bir fotoğraf. Süzülen ve dalan kuşlar. Ölülerin bedenleri pirinci kanla boyuyor. Skapırlardan akan ekmek. Ve altın avıyla çılgınca çalışan, öldüren ve bağıran adamlar, tüm bunlar donanımın yüksek inceliği ve Pasifik'in parlak cennetinde. Oradaki herkes 50 dolar umuduyla çalışıyordu. Ben ise 50.000. Sahne yaklaşık saat 10'a geldiğinde yarı aşılmıştı. Nars yeni bir matı yırtmıştı, öne çıktı ve ayaklarının dibinde, pirinç arasında, kağıt kaplı bir teneke kutu gördü. "Nasıl yani?" diye bağırdı. Herkesin içinden bir çığlık yükseldi. Bir sonraki anda, kendi hayal kırıklıklarını unutarak, bu bulaşıcı başarı duygusunda 3 deniz kuşunu korkutan tezahüratlar. Ve sonraki anda, kaptan etrafında toplandılar, birbirlerine itişerek, elleri yeni açılmış matı yoklayarak. Kutu kutu çıktı. Toplamda 6 tane. Kağıt zarflara sarılmış, üzerlerine Çince karakterler basılmıştı. Nars bana döndü ve elimi sıktı. "Bunu hiç göremeyeceğimizi düşünmeye başlamıştım," dedi. "Sizi tebrik ediyorum Bay Dodd. Üstesinden geldiğimizde." Kaptanın tonları beni derinden etkiledi. Johnson ve adamlar tebriklerle etrafıma dolandıklarında gözlerim doldu. "Bunlar 5 tahel kutular, 2 pound'dan fazla," dedi Nars, elinde bir tane tartıyordu. "Diyelim ki 250 dolar bir mat. Harekete geçin çocuklar. Bay Dodd'u karanlık olmadan milyoner yapacağız." Ne kadar öfkeyle düştüğümüzü görmek tuhaf olurdu. Adamların artık bekleyecek bir şeyi yoktu. Büyük meblağların fikri bile onları duygusuz bırakıyordu. Matlar kesilip iç organları açıldı.
Pirinç dizimize kadar aktı geminin belinde. Ter gözlerimize akıyor ve bizi kör ediyordu. Kollarımız acıya kadar acıyordu. Ama ateşimiz sönmedi. Akşam yemeği geldi. Yemeğe çok yorgunmuştuk, konuşmaya çok boğuktuk. Ama akşam yemeği neredeyse bitmişti ki, tekrar ayağa kalkıp pirinç yemeye döndük. Gece batmadan son bir mat daha keşfedildi ve şaşırtıcı sonuçla yüz yüze geldik. Flying Scout hikayesindeki açıklanamaz şeyler arasında, bu en açıklanamaz olanıydı. 6000 paspastan sadece 20'si afyon içeriyordu. Her birinde aynı miktarda, yaklaşık 12 kilo uyuşturucu. Toplamda 240 pound kazanıyorduk. Son San Francisco teklifine göre afyon pound başına 20 dolardan satılıyordu. Ama yakın zamanda Honolulu'da kaçak mal olarak 40 dolara çıkmıştı. O zaman bu yüksek Honolulu rakamıyla gemide bulunan afyon, 10.000 dolardan oldukça eksik kalıyordu. San Francisco oranında ise 5.000'den eksik. Ve 50.000 dolar, Jim ile benim ödediğimiz bedeldi. Bellaire daha yüksek seviyelere çıkmak için sabırsızlanıyordu. Bu sonucu düşündüğümde sarsmışlığımı ifade edecek dil yoktu. Henüz emin olmadığımız iddia edilebilirdi. Belki başka bir depo daha vardı. Ve o sıkıntı saatimde, bu tartışmanın unutulmadığından emin olabilirsiniz. Hiç bu kadar ateşli arama yapılan bir gemi olmamıştı. Taş bırakılmamış, çözüm denenmemişti. Günbegün artan umutsuzlukla geminin hayati noktalarını yumruklandı ve kazıldı. Adamlar vaatler ve hediyelerle heyecanlandırıldı. Her akşam Nars ile dar kulübede yüz yüze oturduk, gözden kaçan bir arama ihtimalini aramak için zihinlerimizi zorlayarak. Kurtuluşumu sonucun kesinliğine bağlayabilirim. Geriye yalnızca kereste ve bakır çiviler kalmıştı. Davamız üzücü derecede açıktı. 50.000 dolar ödemiştik, Schooner'in masraflarını üstlenmiştik, paraya pahalı faiz ödemiştik. Ve işler yolunda giderse, belki ilk harcamanın %15'ini görürdük. Sadece iflas etmemiştik, komikçe iflas etmiştik. Umarım bunu iyi bir yüz ifadesiyle karşılamışımdır. Aslında kararım uzun zamandır kesinleşmişti, afyonu bulduğumuz gün sonucu biliyordum. Ama Jim ve Mamie içimde fiziksel bir ağrı gibi sızlıyordu. Konuşmaktan ve arkadaşlıktan kaçınıyordum. Kaptan karaya çıkmayı önerdiğinde bu ruh halindeyim. Söyleyecek bir şeyi olduğunu gördüm ama sadece teselli olmaktan korktum. Kederimi taşıyabilirdim, beceriksiz sempatiyi taşıyamazdım. Ama teklifini kabul etmekten başka seçeneğim yoktu. Sahilde sessizce yürüdük. Güneş yukarıda yankılanan ısı ışınları gönderiyordu. Bakan kum ve parlak lagün gözlerimizi işkence ediyordu. Kuşlar ve uzak kırıcıların patlaması vahşi bir senfoni oluşturdu. "Oyunun bittiğini söylemem gerekmiyor, değil mi?" diye sordu Nars. "Hayır," dedim. "Yarın denize çıkmayı düşünüyordum," diye devam etti. "Yapabileceğin en iyi şey," dedim. "Honolulu diyelim mi?" diye sordu. "Ah evet, programa bağlı kalalım," diye haykırdım. "Honolulu olsun." Bir sessizlik daha geçti. Sonra Nars boğazını temizledi. "Oldukça iyi arkadaştık, sen ve ben Bay Dodd," dedi. "Böyle bir şeyden geçmek insanı sınar. En zor işi gördük, kötü destek aldık ve şimdi kötü bir şekilde yenildik. Ve tek bir anlaşmazlık kelimesi etmeden geçtik. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Bu benim mesleğim. Para ödüyor, eğitiliyor ve yetiştiriyorum beni. Ama senin için farklıydı. Her şey senin için yeniydi. Ve her gün her şeyin üzerine çıkıp doğruca içine girişini izlemek, bana iyi geldi. Sonra bu hayal kırıklığının nasıl karşılandığını gör, herkes senin gerilme noktasına kadar gerilmiş olman gerektiğini bilirken. Keşke söylememe izin verseydin Bay Dodd, tüm bu işte çok erkeksi ve yakışıklı bir şekilde öne çıktın. Herkesin seni sevmesini ve hayranlığını kazandın. Ve keşke şunu da söylememe izin verseydin, bu enkaz işini senin kadar kalbime aldım. Yenildiğimizi düşündüğümde boğazımda bir şeyler yükseliyor. Ve eğer beklemek işe yarar diye düşünseydim, aç kalana kadar bu resifte kalırdım. Bu cömert sözler için teşekkür etmeye çalıştım ama o önceden benimle görüşmek istedi. "Seni karaya çıkarıp övgü sunmak için değil," dedi keserek. "Artık birbirimizi anlıyoruz. Hepsi bu. Ve bana güvenebilirsin. Konuşmak istediğim şey daha önemli. Flying Scout ve 10 centlik roman hakkında ne yapmalıyız?" "Gerçekten düşünmedim," diye yanıtladım. "Ama sanırım bunun temelini anlamak istiyorum. Ve sahte kaptan Trent dünyanın yüzeyinde bulunacak olursa, onu bulmayı kastediyorum. Yapman gereken tek şey konuşmak," dedi Nars. "En büyük patlama türünü yaratabilirsin. Muhabirlerin şansı böyle bir iplik için nadir.
Ve nasıl gideceğini söyleyebilirim. Telgrafla geçecek Bay Dodd. Sütun sütun telgraf edilecek, başlıkla yazılacak. Köpürtülmüş, yetkililer tarafından reddedilmiş. Sahte kaptan Trent Meksika'nın bir bar odasında teslim alınacak. Sahte Gaddedal Baltık'a giden bir kasabada bulunacak. Hardy ve Brown Greenock'taki denizcilerin müzik salonlarında aşağı indirilecek. Ah, hiç şüphe yok, düzenli bir ev sahibi kovuşturması yapabilirsin günler içinde. Tek mesele, bunu isteyip istemediğin. Dedim. Kasıtlı olarak bir şeyi istemiyorum, kendimi ve Pinkerton'ı kamuya açık bir sergi yapmak istemiyorum. Çok ahlak, afyon kaçakçılığı ve lanet aptallar, ölü at için 50.000 ödüyor. Şüphesiz iş anlamında zarar verebilir, dedi kaptan. Ve bu görüşü benimsediğin için memnunum. Çünkü ben de bu işe biraz yumuşak döndüm. Şüphesiz biraz eğri şeyler oldu. Ama kanun seni korusun. Topluluğa düştüm, tüm sanki sanatçılar hemen dışarı çıktı. Ve sadece bilmeyen, kuzu kafalı bir sürü kabuk sırtı yakalanır, işin arkasını önünden bilmez. Ben Mercantile Jack'e çok fazla önem vermiyorum, bunu biliyorsun. Ama zavallı şeytan nereye giderse gitsin, anlatıldı. Ve eğer sorun çıkarırsan, onda bir oranında gürültüye katlanmak zorunda olan masumlar var, farklı olurdu, eğer işlemi anlasaydık. Ama anlamıyoruz. Hayatta çok fazla tuhaf köşe var. Ve benim oyum suçun atılması. Sanki gücümüz varmış gibi konuşuyorsun, diye itiraz ettim. Ve öyle, dedi. Peki ya adamlar? Sordum. Çok fazla şey biliyorlar. Ve konuşmalarını engelleyemezsin. Engelleyemez miyim? Diye karşılık verdi Nars. Bahse girerim bir pansiyon müdürü yapabilir. Hepsi yarı denizin üzerinde olabilirler. Karaya indiklerinde kör sarhoşlukta karanlıkta kalırlar. Ve Golden Gate'ten derin deniz gemileriyle ertesi sabah depar yaparlar. Konuşmalarını engelleyemem mi? En azından ayrı konuşturabilirim. Eğer tüm ekip konuşursa, parmak kadar adam dinler. Ama tek bir eski kabuk sırtıysa, sıradan bir ip bu. Ve en azından, 6 aydan önce konuşmalarına gerek yok. Ya da şansımız varsa, ve elimizde bir balina avcısı varsa, 3 yıl. Ve o zamana kadar Bay Dodd, bu eski bir tarih. Buna Şanghay'a götürme diyorlar, değil mi? Sordum. Ucuz romanlardan kalma sandım. Ah, ucuz romanlar yeterince doğru, diye karşılık verdi kaptan. Romanda sorun yok. Sadece işler hayatta olduğundan daha yoğun gelişiyor ve pratik denizcilik çok kötü. Böylece işi kendimize saklayabiliriz, diye düşündüm. Başka biri daha konuşabilir, dedi kaptan. Ama anlatacak bir şey kalmadığını sanmıyorum. O da kim? Sordum. Oradaki yaşlı kız, diye yanıtladı, enkazı işaret ederek. Biliyorum, onda hiçbir şey yok. Ama bir şekilde birinden korkuyorum. Aksi takdirde bekleyeceğiniz son şey olur. Yani tam olarak bu olacak. Biri bu Tanrı'nın unuttuğu adaya düşer. Kimsenin içeri girmediği, yaşlandığımız o enkaza doğruca yürür ve tam o şeyi alır. Ve işte hikayeyi anlatır. Bu bana ne ilgisi var diyebilirsiniz. Neden bu suçlular müzesine bu kadar yumuşak davranıyorum? Sizi ve Bay Pinkerton'ı perişan ettiler. Saçlarımı bilmecelerle grileştirdiler. Bunlar şüphesiz eğlenceli ve onlar hakkında bildiğim tek şey bu, diyorsunuz. Tam olarak bu. Yeterince bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum en üstte. Sadece çok fazla çeşitli olasılık var ve karıştırmaya gitmek istemiyorum. Senden yaşlı kızla kendi patentimden sonra ilgilenmeme izin vermeni istiyorum. Elbette, ne istersen, dedim, neredeyse dikkat etmeden. Çünkü yeni bir düşünce beynimi sardı. Kaptan, diye patlak verdim. Yanılıyorsun. Bunu susturamayız. Unuttuğun bir şey var. O da ne? Diye sordu. Sahte bir kaptan Trent, sahte bir Gaddedal, tamamen sahte bir mürettebat, hepsi eve başladı, dedim. Eğer haklıysak, hiçbiri yolculuğunun sonuna ulaşmayacak. Ve demek istiyorsunuz ki böyle bir durum nasıl geçer diye sorulabilir mi? Denizciler, dedi kaptan. Sadece denizciler. Eğer hepsi tek bir yere, tek bir bedene bağlı gitseydi. Ama hepsi ayrı gidiyor. Hala, İsveç'e, Clyde'a, Thames'e. Her yerde, bu nedir? Yeni bir şey yok. Sadece bir denizci eksik, anlaşıldı sarhoş oldu, boğuldu ya da terk edildi. Doğru denizci sonu. Düşüncede ve konuşmacının tonunda acı bir şey beni derinden etkiledi. Kalanlar için bir tane, diye haykırdım, keskin bir şekilde ayağa kalkarak. Bir süre oturmuştuk. Keşke diğerleri de. Ben, Jim'e bununla eve gitmekten zevk almıyorum. Bak buraya, dedi Nars, hazır bir naziklikle.
Gemiye binmem gerekiyor. Johnson hücrede ve makineyi bağlıyor. Nora da denize çıkmamıza karşı bazı şeyler var. Burada tavuk çiftliğinde kalmak ister misin? Akşam yemeğinde seni çağırırım. Teklifi memnuniyetle kabul ettim. Zihnimde yalnızlık, güneş çarpması veya kum körlüğü riskiyle pek pahalı satın alınmamıştı. Ve kısa süre sonra o kötü adacıkta yalnız kaldım. Bunu anlamakta zorlanmalı ne düşündüğümü. Jim, May mi? Kaybettiğimiz servet, kaybettiğim hak umudu. Önümdeki felaket, mekanik bir mesleğe dönmek, alt rütbede çalışmak, fark edilmeden, eğlenmeden, kurtuluşun son saatine kadar. En azından o kadar hüzne batmıştım ki nereye gittiğimi neredeyse fark etmiyordum. Ve bir şans, ya da belki içimizde yaşayan daha ince bir anlam, bizi beklediğimizde yönlendiren, beni kuşların az olduğu adanın bir bölümüne götürdü. Dönüşü için yolu izleyemeden belki en yüksek kara noktasına çıkmıştım. Ve burada, son bir keşifle bilincime geri çağrıldım. Durduğum yer düzdü. Lagün, sıçrayan resif, yuvarlak ufuk, geniş bir manzara. Daha yakın bakınca kardeş adacığı gördüm, enkazı, Nora Crane'ayı. Ve Nora'nın teknesi çoktan kıyıya doğru hareket ediyordu. Güneş şimdi alçaktı, denizin kenarında alevler yanıyordu. Ve mutfak bacası gemide tütüyor. Keşfim hem etkileyici hem de ima ediciydi. Ama daha fazla incelemek için boş vaktim yoktu. Gördüğüm şey kararmış közlerdi. Bir ateşin enkazından kalma közler. Tüm işaretlere bakılırsa, iyi bir yüksekliğe ulaşmış ve günlerce yanmış olmalıydı. Kenarda duran bir sıparın kıvrımından yarısı tüketilmiş. Birden fazla kişinin işi olmalı. Ve hemen önümde, evsiz, huzursuz bir kazada birliğinin görüntüsü oluştu. Kaybolmuş o yeryüzünde, sinyal ateşini besleyen insanlar. Bir sonraki anda tekneden bir seslenme yükseldi. Ve çalılar ile yükselen deniz kuşlarının arasından, vedayla baktım, umarım sonsuza dek, o çöl adasına.